Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir salata tarifi ile karşınıza geldim. Kebapların, et yemeklerinin, mangalların yanında harika bir eşlikçi olan, tadı efsane olan ve asla vazgeçilemeyecek olan gavurdağ salatası yapacağım. Çoğumuz gavurdağ salatasını biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ve unutmuş olanlar için ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü ben yazın özellikle havalar ısındığında, mangallara gidilip piknikler yapıldığında, böyle et yemeklerimizi yaptığımızda daha çok böyle gavurdağ salatası yapmayı severim. O yüzden yaz geldiğinde, havalar ısındığında benim aklıma ilk gelen bir Adana salatası, bir gavurdağ salatası, bir de Antep salatası arkadaşlar. Hadi çok konuşmayalım, başlayalım tarifimize. Evet arkadaşlar, önce iki adet domatesimizi küçük küçük doğruyoruz. Gavurdağ salatasının en önemli özelliklerinden birisi minik doğranması. Buna mutfak terimi olarak fare dişi deniyor. Ufak doğranması bir püf noktası. Domateslerimizi minik minik küp küp kesiyoruz. Yazın daha çok seviyorum ve aklıma geliyor derken bunu kastetmiştim. Domateslerde artık kıpkırmızı yaz domatesi çıktığında tabii ki çok daha lezzetli oluyor. O yüzden yazın daha güzel salatalar oluyor. Domateslerimizden sonra bir adet kuru soğanımızı da yine minik yemeklik olarak doğruyoruz. Gavurdağ salatasına taze soğan girmez arkadaşlar. Bazı arkadaşlar koyuyor. Tabii ki zevk sizin, patron sizsiniz. Arzu ettiğinizi yapabilirsiniz. Ama o zaman gavurdağ salatası dememek lazım. Çünkü mutfak literatürüne geçmiş bazı yemekler, salataları olduğu gibi orijinal bir şekilde yapmak gerekiyor. Ama biz tarif verdiğimiz için özellikle tanıttığımız ve öğrettiğimiz için bilmeyenlere orijinalini, gerçeğini söylememiz gerekiyor. Bazı meşhur lüks restoranlarda gavurdağ salatası sadece domates, kuru soğan ve cevizden oluşuyor arkadaşlar. Başka hiçbir malzeme koymazlar. Bol nar ekşisiyle ve sumakla birlikte. Ama bazı restoranlarda da salatalık ve biber de konabiliyor. İşin gerçeği araştırdım ama kökeninde aslında hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. O yüzden ben şimdi salatalık ve biber de koyacağım. Bir adet de salatalığımızı yine ufak bir şekilde dilimliyoruz. Biberlerimizi de minnacık doğrayıp yine kasemize alıyoruz. Salatamız neredeyse olmak üzere. Şimdi biraz nane, dereotu ve maydanozumuz var. Bunları da ufak ufak diliyoruz ve salatamızı ekliyoruz. Geldik salatamızın ana malzemesine, cevizlerimiz. Cevizlerimizi de şöyle dişe gelecek şekilde biraz ufaltıyoruz. Arzu edenler daha iri bırakabilirler. Sıra geldi salatamızı soslandırıp, baharatlandırıp lezzetlendirmeye. Şöyle zevke göre birazcık tuz koyuyoruz. Bir çay kaşığı kadar sumak. Baharat olarak ben sadece bunları koyuyorum arkadaşlar.
birkaç yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Olmazsa olmazı bu salatanın nar ekşisi. Ben bulamadım. Aslında nar tanecikleri de olması gerekiyor. Siz bulabilirseniz mutlaka nar da koyun. Nar taneleriyle muhteşem bir salata oluyor. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı koydum. Güzelce şimdi bütün salatamı karıştırıyorum arkadaşlar. Muhteşem bir koku. Çok şifalı, sağlıklı, lezzetli. Burada olup bu kokuyu duymanızı arzu ederdim. İnanın kebap restoranlarında, lüks restoranlarda bundan daha farklı ve daha güzel değil. Hatta benim salatam hepsinden daha güzel oldu, emin olun. Siz de inşallah evlerinizde bu salatayı yapıp lezzetle yersiniz. Bütün aileniz ve sevdiklerinizle birlikte. İçindeki ceviz omega 3 olarak çok faydalı. Soğan, yeşil otlar, biber, hepsinin ayrı ayrı şifası var ve lezzeti. Şimdi salatamı bir kasemin içerisine boşaltıyorum. Ben genellikle makarna, salata tarzı yemeklerimi mutlaka bu geniş kaplarıma koyuyorum. Evet, salatamızı güzelce tabağımıza aldık. Şimdi son olarak üzerine ayırdığım cevizlerim vardı. Üst süslemesi olarak mutlaka bu cevizleri biraz ayırın arkadaşlar. Şöyle üstten birkaç damla da nar ekşisi gezdirdiğimiz zaman salatamız hazırdır. Yemeğe de yanında yat oluyor. Evet, gördüğünüz gibi gavurdağ salatamızı hazırladık. Güneydoğumuzun, doğumuzun çok meşhur güzel salatası. Et yemeklerinin, mangalların yanında, tavuk kebaplarının yanında mutlaka yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü harika bir lezzet katıyor, iyi bir eşlikçi. Çok da sağlıklı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hepinizin ellerinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.